Modern tarihin kapalı kutu ülkesi Kuzey Kore. Bu ülke 3 nesildir Kim ailesi tarafından diktatörlük rejimiyle yönetilmekte. Yıllarca Japon sömürgesi altında ezilen bu ülke, Sovyetlerin yardımıyla Kore'nin kuzeyini Japonlardan temizler. Bunu gören Amerika ise ülkenin güneyine askeri birliklerini gönderir. Japonlar ise 2. Dünya Savaşı'ndan yorgun düştükleri için Kore'den çekilmek zorunda kalır. Bunun üzerine Kore, kuzey ve güney olarak ikiye bölünür. Kuzey Kore'nin başına 30'lu yaşlarda gerilla savaşçısı Kim Il-sung bizzat Stalin tarafından getirilmiştir. 1950'de Kim Il-sung, Sovyetlerin ve Çin'in desteğini isteyerek Güney Kore topraklarına saldırır. Amerika ise Birleşmiş Milletler'in desteğini alarak Kuzey Kore'yi yerle bir eder. Büyük bir yenilgiye uğrayan Kim Il-sung, 1953'te Stalin'in ölmesiyle bütün hayalleri suya düşmüştür. Kuzey Kore halkına göre bir bölünme yoktur. Ülkenin güneyi Amerika tarafından işgal edilmiştir. Güney Kore halkı birleşmek istiyor ama hükümet bunu engelliyor. Kim Il-sung 1960 yılına kadar ülkede kendisine tehdit olacak herkesi ortada kaldırmış ve kendi rejiminin temellerini atmıştır. Kendi halkını baskılamak için son kat sistemini geliştirmiştir. Buna göre halk, sadıklar, tereddüt edenler ve hainlerden oluşur. Her şeye sizin adınıza devlet karar verir. İş, evlilik, eğitim ve hatta eşlerini bile bu sistem belirler. Bu korku imparatorluğunda bütün dinler kaldırılmış ve halkın tamamı ateisttir. 2013'te 80 kadar kişi evlerinde İncil bulundurdukları gerekçesiyle halka açık bir stadyumda idam edilmiştir. Doğu Asya'da bulunan bu ülkenin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. 120.540 km² yüzölçümüne sahip bu ülkede 26 milyon kişi yaşamakta. Kuzey Kore homojen etnik bir yapıya sahip. Ülkede az da olsa Çin ve Japon toplulukları bulunmaktadır. Resmi dili Korece. Bunun yanında halkın büyük kısmı Çince de bilmekte. Ülkede okur yazarlık oranı %100'dür ve eğitim ücretsizdir. Ülkenin para birimi Kuzey Kore Wonu. Bu para birimi çok değersiz ve birçok ülke tarafından bloke edilmiştir. Kuzey Kore, liderleri Kim Il-sung'un doğuşuna dayanan bir takvim türü kullanmakta. Ülkenin başkenti Pyongyang. Pyongyang'da sadece elit halk ve sadık vatandaşlar yaşayabilir. Yani bu şehirde yaşamak devlet iznine tabidir. Yöneticiler hariç ülkede bütün telefonlar yurt dışı aramalarına kapalıdır. Bu yasağı delmeye çalışanların cezası ise ölümdür. Bunun nedeni ise halkı dış dünyadan soyutlamak ve bilgisiz bırakmaktır. Ayrıca elit insanların dışında halkın internet erişimi yoktur. 1994 yılında Kim Il-sung'un ölümünün ardından oğlu Kim Jong-il yerine geçmiştir. Kim Jong-il yabancı film yapımcılarını kaçırıp ülkesinde filmler yaptırmıştır. Ülkede her 5 yılda bir seçim yapılır. Fakat seçmenlere tek seçenek verilmekte. Bu kişi de lider Kim Jong-un'dur. Güney Kore'ye yakın sınırlara onlarca devasa ve güzel gözüken sahte köyler kurmuştur. Bu köylerde kimseler yaşamamakta. Aksine Güney Kore halkını kıskandırmak ve onların Kuzey Kore'ye taşınmalarını sağlamak içindir. Ülkenin en gizemli yeri olarak da bilinen Pyongyang metrosu, yerin 96 metre derinliğine ulaşır. Bu metro istasyonu ülkenin nükleer sığınak deposu olarak da bilinmekte. Ülkedeki televizyonlar birkaç kanaldan oluşur. Bu kanallarda ise yönetimi öven yayınlar paylaşılmaktadır. 15 yaşını geçen bireylerin yakasında Başkan Kim Il-sung'un rozetini takma zorunluluğu var. Kuzey Kore'de çok sıklıkla elektrik kesintileri uygulanmakta. Bu sebeple iş yerlerinde uzun soluklu molalar verilir. Ülkede motorlu araç sayısı yok denilecek kadar az. Aracı olanlar ise devlet iznine tabidir. Kadınların araç kullanması yasak olan bu ülkede bisiklet kullanımı oldukça yaygındır.
Buna rağmen yollarda pek çok trafik polisi var. Halk ise genelde toplu taşıma araçları kullanmakta. Üniversiteye gitmeden önce bireylerin askerlik yapması gerekir. Üniversiteye gidecek kişileri ise devlet belirler. Bu ülkede işçilere tatil yok. Haftanın 6 günü çalışırlar ve 7. günü gönüllü olarak çalışmaya zorlanırlar. Ayrıca aldıkları maaşların %10'unu harcayabilirler. %90'ı ise devlete vergi olarak gider. Dünyanın en büyük stadyumu olarak da bilinen 1 Mayıs Stadyumu başkent Pyongyang'dadır. 1989'da inşa edilmiş olmasına rağmen 150.000 koltuk kapasitesine sahiptir. Ambargolar nedeniyle Kuzey Kore'de doğal kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden tarımda gübre yerine insan dışkısı kullanılmaktadır. Her şeyin anormal olduğu bu ülkede esrar serbesttir ve rahatça kullanılabilmekte. Dünyaya kapalı Kuzey Kore'ye Malezya ve Singapur vatandaşları vizesiz seyahat edebilirler. İnsanlar evlenene kadar aileleriyle yaşar. Evlendikten sonra devlet onlara yeni bir ev verir. Ülkeyi terk etmek vatana ihanet sayılır ve cezası ölümdür. Kuzey Kore'den kaçıp Çin'e sığınan insanlar idam edilmek üzere tekrar ülkelerine geri gönderilir. Ülkede 3 nesil ceza kanunu var. Bir kişi suç işlerse ailesi de aynı cezayı alır. Buna cezaevinde doğacak çocuğun bile ömür boyu hapiste kalması da dahildir. Kuzey Kore'de çok sayıda eğitim ve çalışma kampları bulunmakta. Devlet rejimini sorgulayanlar bu kamplardan birine gönderilir. Bu kamplarda ideolojik eğitimlerle insanların beyinleri yıkanır. Buna direnen kişiler ise idam edilir. Nüfusun 2/3'ü açlık sınırı altında yaşamakta. Bunun sebeplerinden birisi ise Birleşmiş Milletler'in bu ülkeye ambargo uygulamasıdır. Kim hanedanlığı sefa sürerken halkın sefalet içinde yaşaması içler acısı bir durumdur. Ülkede erkeklerin yanı sıra kadınların da askerlik yapma zorunluluğu vardır. Dünyanın 4. büyük muazzaf ordusuna sahip olan bu ülkenin 1.200.000 askeri personeli bulunmakta. Kuzey Kore ekonomi gelirinin büyük kısmını orduya ve nükleer faaliyetlere harcamaktadır. Nükleer denemeleriyle dünya gündemini sürekli meşgul eden Kuzey Kore 3 nesildir diktatörler tarafından yönetilmekte. Ülkenin kıyı şeritleri elektrikli teller ile çevrili ve ülke yönetimi paranoyak bir hayat sürmektedir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz.